Ya evren gerçekten akmıyorsa? Ya geçen zaman dediğimiz şey doğanın temel bir bileşeni değilse? Page-Wootters mekanizması tam burada devreye giriyor. Fikir şu, evrenin toplam kuantum durumu dışarıdan bakıldığında durağan olabilir. Matematiksel olarak bu, toplam sistemin Hamiltonyeninin bir öz durumu olmasıyla ifade edilir. Basit gösterimde, bu durum çoğu zaman bu öz durumun sıfıra eşit olması şeklinde yazılır. Yani dışarıdan bakınca küresel düzeyde bir akış yoktur. Ama içeriden bakan bir gözlemci neden değişim hisseder? Çünkü zaman burada mutlak bir nehir gibi değil, iki alt sistem arasındaki korelasyon olarak tanımlanır. Sistemin bir parçasını saat gibi seçersiniz. Diğer parçanın durumunu da bu saate koşullarsınız. Böylece toplam durum durağan kalırken iç gözlemci için sıralı değişim ortaya çıkar. Teknik çekirdek budur. Global statiklik, yerel ilişkisel evrimi dışlamaz. Bu yüzden zaman akıyor demek yerine saat sistem korelasyonları değişim düzeni üretiyor demek daha doğrudur. Bu çerçevenin güçlü yanı yalnızca felsefi bir öneri olmamasıdır. Daha sonraki çalışmalar, uygun sınırlar altında bu ilişkisel yapıdan Schrödinger denkleminin ve klasik hareket denklemlerinin nasıl geri kazanılabileceğini gösterdi. Yani öneri, yalnızca şiirsel bir zamansız evren anlatısı değildir. Formalizm içinde çalıştırılabilen bir yapıdır. Üstelik bu fikir, 2014'te dolanık fotonlarla deneysel olarak örneklendi. İç gözlemci çerçevesinde değişim okunurken, dış gözlemci toplam durumun durağanlığını tarif edebildi. Fakat kritik sınır şu, bu, gerçek evrenin kesin olarak donmuş olduğunu göstermez. Bu deney, tüm kozmosu değil, kuramın mantığını sergileyen kontrollü bir kuantum düzeneğini test etti. İşte asıl gerilim burada. Belki zaman temel değildir. Belki yalnızca içeriden, dolanıklık sayesinde görünür olur. Ama bunu söylemek başka, bunu evren için doğrulamak başkadır.